Selam. Bugün senin bize ulaştırdığın kaynaklar üzerinden pek de sık konuşulmayan ama bence oldukça merak uyandıran bir topluluğa yani uzlara odaklanıyoruz. Evet, selamlar. Uzlar hakikaten de ilginç bir konu. Elimizdeki notlar hani kim oldukları, tarihteki bazı önemli anları ve bugünkü izleri hakkında ipuçları veriyor. Amacımız bu kısa sohbette senin için bu bilgileri derleyip yani uzların hikayesini biraz daha netleştirmek. Aynen öyle. Bakalım neler çıkacak. Hemen başlayalım mı? Belki de en şaşırtıcı bilgiyle girelim. Kaynaklarında uzlanın Hristiyan Oğuzlar olarak tanımlandığını görüyoruz. Evet, Bu ifade bile hani tek başına bizim alıştığımız tarih anlatılarının biraz dışına çıkarıyor değil mi? Yani Türk tarihi deyince Hristiyanlık pek ilk akla gelen olmuyor genelde. kesinlikle, kesinlikle öyle. Bu tanımlama aslında onların kimliğini anlamak için bence kilit bir nokta. Düşünsene, Oğuz boylarından geliyorlar ama farklı bir inancı benimsemişler. Evet, Bu bile o dönemin ne kadar karmaşık, ne kadar iç içe geçmiş yapıda olduğunu gösteriyor bize. peki bu kimlikle ne yapıyorlar? Başka neler biliyoruz? Kaynaklar Bizans İmparatorluğu'nda ücretli askerlik yaptıklarını belirtiyor. İşte burası da ayrıca ilginçleşiyor bence. Evet, bu da çok önemli bir detay. Yani bu durum onların askeri yeteneklerini gösteriyor bir yandan, Hı hı. bir yandan da dönemin siyasi konjonktüründeki rollerini ortaya koyuyor. Yani Bizans gibi büyük köklü bir imparatorluğun ordusunda yer almaları sıradan bir durum değil. Değil tabii. Peki bu sadece bir profesyonel askerlik ilişkisi miydi sence yoksa daha derin etkileşimler var mıydı Bizans'la? Güzel soru. Yani sadece paralı asker deyip geçmek belki biraz eksik kalır. Bizans'ın onlara özellikle Peçenekler gibi diğer bozkır halklarına karşı güvendiğini biliyoruz. Bu da askeri olarak ne kadar değerli olduklarını gösteriyor. Anladım. Ama aynı zamanda Bizans'ın bu farklı kökenden gelen grupları kendi sistemine nasıl entegre etmeye çalıştığını, belki de zaman zaman ne kadar zorlandığını da gösteren bir örnek bu. Kültürel etkileşimler de olmuştur mutlaka. Ve tabii ki en kritik, en çok konuşulan anlardan biri Malazgirt Savaşı. Notlarda 1071'deki bu savaş sırasında taraf değiştirdikleri yazıyor. Evet, Malazgirt. Savaşın tam ortasında yani. Bu savaşın gidişatını nasıl etkilemiş olabilir sence? Yani sadece bunlar da Türk biz de Türk'üz durumu mu yoksa başka hesaplar da var mıydı? İşte burası hakikaten büyüleyici ve biraz da tartışmalı. Bu taraf değiştirmenin potansiyel etkisi çok büyük. Hı hı. Kendi soydaşlarının yani Selçukluların olduğu tarafa geçmeleri, savaşın sonucunu etkileyen önemli faktörlerden biri olarak kabul edilir genelde. Ama dediğin gibi sadece soydaşlık refleksi miydi? Evet, onu merak ediyor insan. Belki de. Ama o anki siyasi durumu, Bizans ordusu içindeki belki de memnuniyetsizlikleri, Selçukluların yükselişini görmeleri gibi daha stratejik faktörler de rol oynamış olabilir. Yani bu aidiyet, inanç ve siyasi kararlar arasındaki o hassas dengeyi gösteren müthiş bir an bence. Çok katmanlı bir durum anlaşılan. Peki tüm bu tarihsel serüven sonunda ne oluyor bu uzlara? Yani tarihten siliniyorlar mı? Notlardaki son bilgi günümüzdeki Gagavuz Türkleriyle olan bağlantıları. Aynen öyle. Bu da geçmişten günümüze bir köprü demek o zaman. Kesinlikle. Bu bilgi, işte Oğuzların sadece tarihi bir topluluk olmadığını, kimliklerinin ve miraslarının bir şekilde dönüşerek de olsa Gagavuz Türkleri aracılığıyla günümüze kadar ulaştığını gösteriyor. Yani bir süreklilik söz konusu. Aynen öyle, tarihsel bir süreklilik var. Bu da çok değerli bir bilgi bence. Gerçekten öyle. Şöyle bir toparlarsak. Senin notlarından anladığımız kadarıyla Uzlar, Hristiyanlığı benimsemiş Oğuz Türkleri, Evet, Bizans ordusunda savaşmışlar, Malazgirt gibi kritik bir anda Selçuklu tarafına geçmişler ve bugün Gagavuz Türkleri olarak varlıklarını bir şekilde sürdürüyorlar. çok güzel özetledin. Bu kısa yolculukta, tüm bu bilgiler ışığında, senin için en şaşırtıcı veya düşündürücü nokta ne oldu? Hani vay be dedirten kısım. Benim için galiba en düşündürücü nokta şu: bir topluluğun inancını değiştirip, hani rakip sayılabilecek farklı bir imparatorlukta askerlik yaparken, Evet, kendi kökleriyle olan bağını Malazgirt'teki gibi kritik anlarda nasıl bu kadar güçlü bir şekilde ortaya koyabildiği ve bu kimliğin yüzyıllar boyunca yani Gagavuzlar örneğinde olduğu gibi nasıl aktarılabildiği.
Bu gerçekten üzerinde düşünmeye değer. Haklısın. Belki de bu bize şunu gösteriyor, kimlik dediğimiz şey tek bir unsura, mesela sadece dine ya da sadece etnik kökene indirgenemeyecek kadar karmaşık. Hani duruma, zamana göre farklı katmanları öne çıkabiliyor. Sence de öyle değil mi?